Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çantanın yapım aşamalarını paylaşacağım. Önce ipimden biraz bahsetmek istiyorum. İpim kağıt ama mumlu kağıt denilen ipten biraz kalın. O yüzden ben tığımı 4 milimlik 7 numara tığ kullandım yapımında ve 650 gram falan ip gitti. 1,5-2 günde de tamamladım. E, Boyutlarından da bahsedeyim. En geniş yeri 42 santimetre, uzunluğu da 29 santimetre, aşağıya dönen bir kısmı da var. 29 santimetre. Çantam bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı belirtmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çantamızın yapımına zincir çekerek başlıyoruz. Zincir çekerken dikkat edeceğimiz husus 3 ve 3'ün katları artı 1 sayıda zincir çekeceğiz. Ben çantamın uzunluklarını vermiştim zaten. Zincirin sayısını size vereceğim. Fakat siz verdiğim uzunluklara göre yaparsanız daha iyi olur. Çünkü her zinciri, her insan ördüğü ip, tığ, örgü sıkılığı, gevşekliğine göre değişeceği için ben en başta çantanın uzunluklarını da vereceğim. Siz zincirinizi çektikten sonra ona göre ölçüp ayarlama yapabilirsiniz. Benimki ne kadar boyut istiyorsanız. Evet, ben ilk başta yaptığım, sıkılaştırdığım, onu zincir olarak saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 tane zincir çekeceğim. Artı 1. 37 yani. 7, 8. Ben 37 zincir çektim. Bu tabanımı oluşturacak çantamın. 36 benim 3'ün katı olan sayım. Bir fazlası 37. Şimdi ikili trabzanlardan oluşan bir çanta. Üçerli ikili trabzan yapıyoruz. Yaparken şöyle başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zinciri bırakıyorum. Başını doluyorum. Dördüncü zincire ikili trabzanımı yapıyorum. 2. Aynı zincire bir tane daha. 1. İkili trabzanımı yaptım. Zincirim orada boşta bıraktığım zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzanım oldu. Bu örneğimin ilkini koymuş oldum. Şimdi zincir çekmiyorum araya. Başını doluyorum. 1, 2 tane zincir boş bırakıyorum. Üçüncü zincire tekrar ikili trabzan yapıyorum. 1, aynı zincire 2, aynı zincire 3. İkinci örneğimi de bıraktım. Tekrar başını doluyorum. 1, 2 tane zinciri boş bırakıyorum. Üçüncü zincire yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, aynı zincire 2, aynı zincire 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar, zincirimin bitimine kadar geleceğim. Benim 36 tane olduğu için zincirim 12 tane böyle 3 tane ikili trabzan oluşmuş olacak zincirimin üstünde. Başa kadar geliyorum. Sonra sizinle tekrar paylaşacağım. Evet, ben ilk sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane oldu benim tabanımda. Üçlü 3 tane ikili trabzanlarım. Şimdi buradan böyle yana doğru iki taraftan da artışımız olacak. Artışları yaparken nasıl yapacağız? Nasıl artmış olacak? Onu göstereceğim şimdi. Sıramız bittikten sonra 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve dönüyoruz. Döndüğümüzde başını doladım. Şurada ilk gördüğümüz şuraya ikili trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Zincirle birlikte ilk yaptığımızda 3 tane yine oluşturdum trabzanlarımı. Başını doladım. Aralarda zincir yok.
2 tane alttaki üç tane yaptığım trabzanların arasına, boşluğa diğer 3 tane ikili trabzanımı oluşturuyorum. 1 2 3. Bundan sonra yapacağım hep aynı şekilde aşağıdaki yaptığımız 3 tane ikili trabzanların arasına trabzanları yaparak bu sıramı da sonuna kadar geleceğim. Hep aralara yapıyorum ve zincir çekmiyoruz. 2 3 tane oldu. Yine başını doladım. Diğer ikili arasındaki boşluğa 3 tane yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuma kadar geleceğim. Evet, son boşluğa da yaptım. Şimdi en sonda ilk sırada çektiğimiz 3 zincir vardı. Onun tepesine batıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 aynı yere, 2 3. İlk sırada 12 taneydi benim trabzanlarımın sayısı. Şimdi bakıyoruz. 2 4 6 8 10 12 13. Bir tane artırmış olduk. Her sırada birer tane artacak. Şurada bir kez daha gösteriyorum nasıl başladığımızı. 3 zincir çekip dönüyoruz. Hemen ilk gördüğümüz boşluğa trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Zincirimiz ilk trabzanımız oluyor her zaman. 3 tane trabzanımız oldu zincirimizle birlikte. Sonra sıramızı aradaki boşluk kısımlara 3'er tane ikili trabzanlar yaparak tamamlıyoruz ve sonundaki kısma da zincire de 3 tane trabzanımızı yaparak her sırada trabzan sayımızı birer artırarak genişleterek gidiyoruz. Bunu ben 10 sıra yapacağım. 10 tane yaptıktan sonra bu sefer eksiltme kısmına geçeceğiz. O kısma geldiğimde de sizinle paylaşacağım. Yine boşluklara aynı şekilde aşağıda yaptığımız gibi yaparak bu sırayı tamamlayalım. Sona gelince bir kez daha son tarafta ne yaptığımızı göstereyim. Sonra eksiltme kısımlarına geçtiğimde sizlerle olur. Evet, bu sıramı da tamamladım. Sona geldim. Sonu bir kez daha sizlerle paylaşmak istedim. Başını doladık. Şurada çektiğimiz zincirimizin üçüncüsüne, en tepesine 3 tane daha ikili trabzanlar yapıyoruz. Aynı yere 3 kere batıyoruz. Artırmalarımız bizim bu kısımda olmuş oluyor. Evet, 12 tane trabzanla başlamıştık. Bu sıra 13 oldu. Buranın da 14 olmuş olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 tane oldu. Her sırada birer tane üçlü trabzanlarımız artacak. Dediğim gibi ben bunu 10 sıra yapacağım. 10 sıra yaptıktan sonra eksiltme kısmına geçeceğiz. Her zaman dönüşlerimiz 3 zincir ve dönüşlerde her zaman ilk boşluğa 2 tane daha ikili trabzanlar yapıyoruz. Çünkü zincirimiz bizim birinci trabzanımız olarak sayılıyor. İlk başımız bu şekilde her sırada devam edecek. Evet, ben artırma kısmını tamamladım. 10 sıra yapacağımı söylemiştim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra yaptım. Gördüğünüz gibi kenarlardan böyle arttı. Şimdi tam tersi böyle içeriye doğru gireceğiz ve eksiltme yapacağız. Eksiltmeyi de nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi her üst sıraya çıkarken biliyorsunuz 3 zincir çekiyorduk. Yine 3 zincirimizi çekiyoruz. Çevirdim. Biz artırırken şuradaki ilk ilmeğe batıyorduk. Şimdi eksiltme yaptığımız için ilk ilmeğe batmıyoruz. 2 tane
o üçer tane ikili trabzanların arasındaki boşluğa ilk trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3. Gördüğünüz gibi buradan içeriye doğru döndü artık. Eksilecek. Bundan sonrakiler yine aşağıda olduğu gibi aradaki boşluklara üçer tane ikili trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Son sıranın sonuna geldiğimizde orada da farklı bir işlem yapacağız. Onu da size göstereceğim. Bundan sonra sırada ilk o kısmı yaptıktan sonra diğer yaptığımız aşağıda yaptıklarımızın aynısı her boşluğa üçer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Şimdi burada nasıl eksiltmeyi yapacağımı göstereceğim. Şu son 3 tane ikili trabzanların arasındaki boşluğa başını doluyorum tekrar. 1 2 3. trabzanımı yaparken burası önemli. 3. trabzanımı yaparken önce bir tanesini çekiyorum. 2 tane ilmeğim kalıyor. Tekrar başını doluyorum. Şurada yukarıya dönerken yaptığım 3 zincirin üçüncüsüne batıyorum. Çıkarıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Sonra kalan üçlüyü birlikte alıyorum. Burada da böyle bir yan tarafta, diğer taraftaki gibi bir içeriye doğru dönüş oluşturuyoruz bu sırada. Son trabzanı önce ilk ikisini çekiyoruz. Son ikisini çekmeden başına dolayıp tekrar buraya batıyoruz. Trabzan yapar gibi 2 ve son kalan 3 ilmeği çekiyoruz. Bunu bir kez daha sonra size göstereceğim. Yine yukarı dönerken aynı şeyi yapıyoruz. 3 zincirle her zaman dönüşümüzü yapıyoruz. Dediğim gibi artırmalarda yaptığımız gibi buraya değil, ilk üçlü trabzanların arasındaki boşluğa trabzanlarımızı yaparak buradaki dönüşümüzü de sağlıyoruz içe doğru. Ve sonrası aynı şekilde bütün araları doldurarak üçer tane ikili trabzan yaparak başa kadar geleceğim. Burada tekrar eksiltmeyi bir kez daha sizinle paylaşacağım. Evet, ben ikinci sıramı da daraltmaya başladıktan sonraki ikinci sıramı da yaptım. Son kısma geldim. Burayı bir kez daha göstermek istiyorum. Son 3 tane ikili trabzanların ortasına yine normal birinci trabzanımızı yapıyoruz. 1 ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Başını doladım. Üçüncü trabzanımı yaparken ilk ikiyi birlikte aldım. Diğer iki tığımda kalıyor. Başını tekrar doluyorum. Şuradaki 3 tane zincir çekmiştik. Onun üçüncüsüne batıyorum. Yine trabzan yapar gibi şu 2 tane ilmeği birlikte alıyorum. Sonra kalan üçlüyü birlikte çekiyorum. Burada bu şekilde sanki 3 zincir çekmişiz gibi bir görüntü oluşturuyoruz. Tekrar yukarı döneceğim. Her yukarı dönüşler 3 zincir. Ters çevirdim. Nereden yapıyorduk? Hemen 2 tane üçer tane olan ikili trabzanlarımın ortasındaki boşluğa. Normalde buradan yapıyorduk artırmalarda. Eksiltmelerde trabzanların arasındaki boşluktan yaparak bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 yine boşlukların arasını üçer tane ikili trabzanla doldurarak buraya kadar geleceğim. Burada yine eksiltmeyi demin gösterdiğim gibi yapacağım. Artırma yerimizin bittiği yerden sonra ben bir 10 sıra daha yapacağım. 10 sıra buraya kadar gelmiştik. 10 sırada yukarıya kadar eksilterek çıkacağım. Sonraki kısmı sizlerle birlikte paylaşacağım. Evet, ben istediğim boyuta ulaştırdım çantamı. 20 sıra oldu. 10 sırası
artışlarla 10 sırası da eksiltmelerle tamamladım. Benim bu şekilde bir aldığım çanta sapım vardı. Bunu şimdi buraya monte edeceğim. Gördüğünüz gibi koyduğumda bir üçlü buradan, bir üçlü buradan fazla geliyor. Ortadaki kalan 9 taneye geçireceğim bu çanta sapımı. Onun için dönüşümü yapıyorum. Bir zincirle dönüşümü yaptım. Şu ilk üçlü trabzanımın üstlerine sık iğne yaparak geçiriyorum. Buraya kadar geleceğim. Çünkü burada çanta sapımı eklemeye başlayacağım. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Bakın burası şeyimizin ön kısmı. Başladığımız taraftan çantayı geçiriyorum. Şimdi bu şu şekilde kalacak burada ben geçirdiğim zaman. Şöyle gözükecek. Bunu geçirirken önce şöyle yapıyorum. Bakın arkadan ipi şuradan alıyorum ilk önce. İpi bu şekilde aldım. Ve buradan çıkarttım. İlmeğimden de kaydırmayla geçirdim. Bunu buraya bir sabitledim ilk önce. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu yandakine batıyorum sık iğneme. Alttan bu sefer alıyorum. Sık iğnemden geçiriyorum. Geçirdiğimi de baştaki ilmeğimden kaydırma yapıyorum. Bunu birkaç kez göstereceğim size karışmasın diye. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz isterseniz iğneyle de geçirebilirsiniz. Başka şeyle de geçirebilirsiniz. O sizin takdiriniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Birinciyi şu aradan geçirerek alıyorum. Bakın üstten. Üstten aradan geçirdim ipimi. İlmeğimi de buradaki tığımdaki ilmekten geçirdim. Bu birinci işlemim. İkincisi, bunu arkaya alıyorum ipimi. Yandaki sık iğneden batıyorum. Arkadan gelen ilmeğimi çekiyorum ve yandaki tığımda kalandan kaydırmayla geçiriyorum. Yani bir önden bir arkadan ipimi alıyorum. Bunu yaparken burada da şu şekilde bir görüntü oluşacak. Bir kez daha yapalım. Tığım böyle, ilmeğim de burada. İpimi bu çanta sapımın arasından geçiriyorum tığıma. Ya ben size gösterdiğim için zorlanıyormuş gibi oluyorum ama ben bunu elimde yapsam bu kadar zor olmuyor açıkçası. Şimdi bunu buradan çıkarttım. İlmeğimden geçirdim. Bu birinci yaptığım işlem. İkincisi, yan taraftaki sık iğneye battım. İpliğim şu an arkada, bakın dikkat ederseniz. Arkadan bu sefer alıyorum. Sık iğnemin içinden geçiriyorum. Ve buradaki ilmeğimden de geçiriyorum. İşlem bu. Görüntü de bu. Evet, ben tamamladım. Sonuna kadar geldim. Söylemiştim. Şurada zaten 3 tane ikili trabzanları sık iğne yapmıştık. Burada da kaldı son 3 tane ikili trabzanımız. Burayı tamamladım. Bu şekilde gözüküyor. Çok da şık oldu. Şimdi buradan bu 3 tane olan kısmı başta yaptığımız gibi sık iğneyle tamamlayacağız. İki, 3. Evet, ben tamamladım çantamın bu kısmını. Birleştirmem bu şekilde oldu. Siz farklı bir yöntemle de sapınızı, ördüğünüz çanta modelinizi birleştirebilirsiniz. Ben diğer kısmı da ördüm, tamamladım. İki tane, iki tarafında hazır. Şimdi bunları birbiriyle birleştirdiğimde eğer tam buradan birleştirirsem çantamın ağzını açmam zor olacak. O yüzden birleştirme kısmını, iki tarafı birbirine birleştirme kısmını şöyle şuradan sayarak 1, 2, 3, 4 tane delik bırakıp şuradan başlayarak
İki tarafı birbirine birleştireceğim ki şöyle çantamı rahatlıkla açıp içine bir şeyler koyabileyim. Bir de astardan bahsetmek istiyorum. Astar çok farklı bir konu olduğu için ben paylaşmıyorum. Hem çok uzun sürüyor. Eğer astar yapmak istiyorsanız birbirine birleştirmeden önce astarınızı yapın. İki tarafı birleştirmeden daha kolay olur çünkü. Astarı yapmak için de aldığınız astarı üstüne koyun. Buna göre bir şekil çizip gizli dikişle, dikiş bilenler bilir, İçinden astarınızı tamamlayın. Ben şu an için istemiyorum. Çok delikli değil çünkü çanta modeli. İstersem daha sonra tersten çevirip yine astar işlemini de halledeceğim. Evet, birleştirme işlemine geçiyorum şimdi. Birleştirmeyi tersten yapacağım. Şöyle şuranın düzü içeride bakın. Bu kısmında düzünü üst üste koyuyorum. İki tarafta, iki düzde birbirine bakan tarafta ben, iki tarafta ters. Bakın burası da ters. Buradan söylediğim gibi 4 tane 1, 2, 3, 4 tane delik boş bırakıp daha sonra kalan tüm kısımları ters taraftan kaydırma yoluyla birleştireceğim. İsterseniz bunu iple de siz yapabilirsiniz. Birleştirmeden önce ipime bir ilmek çıkarıyorum. Sıkılıyorum bunu. Şunu çıkardım. Şimdi bu burada bir dursun. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. delik bitti. Tam tepesine. Buradan 1, 2, 3, 4. delik bitti. Gelen kısmın tam tepesine. Zaten aynı olduğu için iki tarafta birleştirmeniz çok kolay olacak. İlmeğimi tığıma taktım. Sıkıladım. Bunu bu taraftan, iki taraftan birden çıkarıp buraya sabitliyorum. Sıkıladım, sabitledim. Şimdi bundan sonra yandaki deliğe geldim. 5. deliğim bakın. Bu arada ben bu ipi de buradan gizleyerek gideceğim. Siz gizleyemiyorsanız daha sonra tığla yapabilirsiniz. Bu delikten soktum, 5. delikten. Arkadan ilmeğimi aldım. Şimdi 2 tane gördüğünüz gibi ilmek var. Bu ilmeği baştaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Buna kaydırma diyoruz, biliyorsunuz. Yapanlar bilir. Aynı yere bakın, bir daha yapıyorum. Sanırım 2 tane yapsam yeterli olacak. Tekrar çıkarttım. Ve çekiştirin birazcık. Benim ipim kalın çünkü. Bunu sıktırmam gerekiyor. Sonra buradaki tepe. İki taraftan da tepeyi gördüm. Çektim. İlmeğimi. Birinci ilmeğimi ikinciden geçin. Bu şekilde burayı, bu kenarı, bu kenarı, bu kenarı ve buradan, yine buradan da sayın 1, 2, 3, 4 şuraya kadar kaydırma yöntemiyle tamamlayacağım. Şu kalan kısımları da isterseniz üstüne sık iğne yine kaydırmayla tamamlayabilirsiniz. Oraya gelince sizinle paylaşırım. Evet, ben bu kısmı tamamladım. Buraya geldim. Şimdi burada ipimi koparmıyorum. Şu açık kalacak yerlere de sık iğne yapacağım. Göstereyim onu da. Buradaki ipimi koparmadım. Hemen şuradaki boşluğa 1, 2, boşluğa 2 tane, tepeye bir tane, yine boşluk kısmı geldi, zincir kısmı, oraya 2 tane. Bu şekilde 4 tarafı da sık iğneyle yukarıya kadar geleceğim. Şu kısmı yapacağım. Sonra buradaki açık olan bu iki kısmı da sık iğneyle bu şekilde tamamladıktan sonra çantam bitmiş olacak. Bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet, ben bu 4 kenarın da sık iğnelerini tamamladım. Hiç ütü yapmadım şu an. Yani bir buhar ütüsüyle daha da hoş durabilir ama ben hiç ütü yapmadım. Bu şekilde tamamladım çantamı. Bakın, içi de gayet geniş. Bayağı bir şey alır. Şurada ipler var, onları sonra yok edeceğim. Bu şekilde çok şık bir çanta oldu. Her yerde kullanabilirsiniz. Umarım siz de beğenmişsinizdir.